Mardin farklı dini inanışlar nedeniyle tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastırlar ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Bu eserlerin birçoğu kültürel miras listesindedir. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup ilde 5 han ve 1 kervansaray mevcuttur. Mardin'de gezerken gözünüze çarpan şeylerden biri de birbirinden güzel sokak kedileri. Sokak hayvanları denince de Mardin'in sembollerinden Merlin Monroe'dan bahsetmeden olmaz. Merlin Monroe'ya benzerliğiyle dikkat çeken Melek Karahan, gelirinin tamamına yakınını sokak hayvanlarına adamış ve onlar için bir sığınma evi açmıştır. Mor Behnam, Kırklar Kilisesi 569 yılında inşa edilmiş ve Süryani Aziz Behnam'la kız kardeşi Saron'un onuruna kutsanmıştır. 400 yıllık ahşap kapıları, Çan Kulesi evi ve danteli andıran taş işçiliği örneklerinin yer aldığı geniş avlusu ile oldukça dikkat çekicidir. Artuklu dönemi mimarisi örneklerinden olan Dilimli Kubbesi ve minaresiyle Mardin'in simgesi olarak kabul edilen Mardin Ulu Camii 2 minareli olarak inşa edilmiştir. Günümüze ulaşan tek minarenin kaidesi üzerindeki kitabe yapım tarihini 1176 olarak göstermekle birlikte mevcut minare 1888-1889 yıllarında yapılmıştır. Bazı Süryani yazarlar caminin kiliseden dönüştürüldüğünü iddia eder. Yapının malzemesi kesme taştır. Ulu Cami'nin kubbesi dıştan yivleme tekniğiyle yapılmıştır. Yapı 12. yüzyıl Artuklu dönemi mimarisinin temel özelliklerini yansıtmaktadır. Sokaklarda gezerken karşınıza çıkan Mardin'in süslü atları da ortamı güzelleştiriyor. Turistler bu atlarla gezebiliyor ve hatıra fotoğrafı çektirebiliyor. Bu işi yapan at sahiplerinin dediğine göre bu iş için para talep edilmiyor. Kişilerin gönlünden ne koparsa o kadar veriliyor. Tarihi, mimarisi, arkeolojik ve görsel değerleriyle Mardin, Türkiye'nin güneydoğusundaki önemli şehirlerdendir. Bu şiirsel şehir, insan emeğinin taşı nasıl şekillendirdiğini görebileceğiniz yaşayan bir sergi alanıdır. Mardin seyahatimiz boyunca değişik dekorasyonlarıyla dikkat çeken çok keyifli kafelerde yöresel içecekleri ve tatları deneme şansı bulduk. Mardin yemekleriyle de damak çatlatan bir mutfağa sahiptir. Mardin'i ziyaret etmenin bir başka nedeni de bu eşsiz lezzetlerin tadına bakmak olabilir. Süryani şarabı, Süryani çöreği, içli köfte, kaburga dolması, kiliçe, incasiye mutlaka tadılması gereken yemeklerden sadece birkaç tanesidir. Mardin'e kadar gelmişken tarihi Mardin çarşısına uğrayıp burada satılan baharatlardan, yöresel badem şekerlerinden, bakır kap kaçaklardan almamak olur mu? Zinciriye Medresesi günümüzde Mardin'in en önemli ve mutlaka görülmesi gereken turistik yerlerinden birisidir. Zinciriye Medresesi 1385 yılında Mardin'de hüküm süren son Artuklu Hanı Sultan İsa tarafından yaptırılmıştır. Timur'un 1401'de Mardin'i işgali sırasında son Artuklu Sultanı İsa'yı bir süre Zinciriye Medresesi'nde hapsettiği de bilinmektedir. Medresenin ayırt edici özelliği iki büyük kubbesidir. Batıdaki Dilimli Kubbe'nin altında cami, doğudaki Dilimli Kubbe'nin altında türbe bulunmaktadır. Halk arasında Zinciriye Medresesi olarak anılması, bir zamanlar iki dilimli kubbe arasına zincir çekilmesindendir. Medrese 1920'li yıllara kadar medrese olarak işlev görmüştür. Daha sonra Mardin Müzesi bugünkü binasına taşınıncaya kadar müze olarak kullanıldı. Mardin'in etkileyici binalarından biri de Olgunlaşma Enstitüsü binası ve binaya çıkan merdivenin sonundaki ihtişamlı kapıdır. Kapı Mardin'in en güzel taş işçiliği örneklerinden birisidir.
Enstitüde burada üretilmiş yöresel giysiler, dekoratif eşyalar ve süs eşyaları, taş işçiliği örnekleri görülebilir. Mardin Müzesi 1895 yılında Antakya Patriği Ignatios Behnam Bandi tarafından Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yaptırılmıştır. Binanın doğu kısmında Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır. Binayı Süryani Katolik Vakfı'ndan satın alan Kültür Bakanlığı restore ederek 2000 yılında Mardin Müzesi olarak hizmete açmıştır. Müzede Roma dönemine ait mozaikler, taş eserler, bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan eserler sergilenmektedir. Abdüllatif Camii, halk arasında bilinen adıyla Latifiye Camii, 1371'de Artuklu sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer zamanında görev almış, Abdüllatif bin Abdullah tarafından, minaresi Mısır valisi Muhammed Ziya Tayyar Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin avluya giriş kapısı yenileme çalışması 2006 yılında Münir Çağlar tarafından yaptırılmıştır ve çok göz alıcıdır. Caminin giriş kapısı iyi korunmuştur. Günümüzdeki minare ise 1845'te Musul valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Geç dönem Selçuklu ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden olan minber ve mahfili görülmeye değer güzelliktedir. Avludaki havuzun başında suya yansımanızı düşürerek fotoğraf çektirmek gelenek olmuş durumda. Kasım Tuğmaner Camii'nin yapımı 1960 yılında tamamlanmıştır. Üst köşelerine 2 yıldız yerleştirilmiş taş kapısı salkım ve sarmaşık desenleriyle süslenmiştir. Minare helezon motiflerle süslenmiştir. Abdülcelil Kava tarafından dizayn edilmiştir. Kareye yakın dikdörtgen planlı olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Hatuniye Medresesi'nin cami haline getirilmiş olan eyvan kısmının doğusunda tromplu kubbeli kare bir türbe mekanı yer almaktadır. Kutbettin İlgazi ve annesi Sitti Raziye'nin mezarları burada gömülüdür. Mihrap bezemeleri Artuklu döneminin zengin taş işçiliğine işaret etmektedir. Mihraplardan birisinin cenneti, diğerinin cehennemi sembolize ettiğine inanılmaktadır. Mihrabın yanındaki bir camekan içinde Hz. Muhammed'in ayak izi görülebilir. Ayak izinin gül koktuğu söylenir. Tarih boyunca bereketli hilal olarak anılan Mezopotamya'nın en önemli bölgelerinden biri Mardin'dir. Bu bölge coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok toplumun, etnik grubun, din ve mezheplerin merkezi olmuştur. Artuklular, Akkoyunlu ve Karakoyunlular, ardından Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu, Mardin'i Mezopotamya'nın siyasi ve kültürel tarihi boyunca önemli bir merkez haline getirmiştir. Bu coğrafya paganizmden Museviliğe, Hristiyanlıktan İslam'a kadar çok çeşitli inançlara ev sahipliği yapmıştır. Bölge aynı zamanda Süryani Ortodoks inancının da merkezidir. Mardin, Sümerlerden Babillilere, Perslerden Yunanlılara ve Romalılara, Sabilerden Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara kadar pek çok din, kültür ve medeniyeti beslemiştir.
Yezidi, Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar Mardin'de bir arada yaşar ve birbirlerinin hüznüne, sevincine ortak olur. Geçmişte olduğu gibi bugün de ezan sesi, çan sesiyle birbirine karışır. Mardin'de konakladığımız Maristan Tarihi Konağı son derece etkileyici bir mimariye ve eşsiz Mezopotamya manzarasına sahip. Bu merdivenin metal aksamı kaynaksız olarak sadece birbirine geçme olacak şekilde dizayn edilmiş. Otel çalışanları konuklarını rahat ettirmek için son derece içten bir şekilde canla başla çalışıyorlar. Biz otelimizden son derece memnun kaldık. Yolu Mardin'e düşecek olanlara da tavsiye ederiz. Oteldeki orijinal detaylardan birisi de görmüş olduğunuz yağmur suyu toplama kuyusu. Burada biriktirilen yağmur suyu daha sonra çıkrık yardımıyla alınıp kullanılıyor. Olgunlaşma Enstitüsü'nün hemen yanındaki Gazipaşa İlkokulu'nun kapı taş işçiliği de görülmeye değer. Mardin bakışlarınızı nereye çevirirseniz sizi büyüleyen rüya gibi bir yer. Birbirinden güzel taş yapılar ve bir oya gibi işlenmiş taş süslemeler, binaların altından geçip sokakları bağlayan geçitler, daracık yollar ve merdivenler. Fakat daha yenilenmesi gereken birçok yapı var. Sokaklarda gezerken restore edilmekte olan binaları da görüyorsunuz. Çok güzel. Canımız çıkıyor. 13. yüzyılın başlarında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Yapının yıkılmış olan minaresi 1916-17 yıllarında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından inşa edilmiştir. Mardin turumuzun yorgunluğunu atmak için son molamızı tarihi yapılardan birisinin ev sahipliği yaptığı Taus Cafe'de veriyoruz. Ve barın arkasındaki yazı Mardin'i en güzel şekilde özetliyor. Hepsi bir illüzyon, yani sihir.